Tarihi direnişlerle dolu, yıllarca özgürlük mücadelesi vermiş, Asya'nın yükselen yıldızı olarak da bilinen Vietnam. Çin Denizi ile çevrili bu ülkenin sınır komşuları, kuzeyinde Çin, batısında Laos ve Kamboçya bulunmakta. 331.690 kilometre kare yüz ölçümüne sahip bu ülkede 98 milyon kişi yaşamakta. 54 farklı etnik köken barındıran Vietnam nüfusunun %87'sini Kin, %13'ünü ise diğer etnik gruplar oluşturmakta. Ülke resmi olarak ateist bir devlettir. Buna rağmen halkın büyük kısmı dindar. Nüfusun %74'ü Taoizm ve Konfüçyüsçülük, %13'ü Budizm, %7'si Hristiyan, %6'sı ise diğer dinlere inanmaktadır. Konfüçyüsçülük, Çin kültüründen gelme, dinden çok felsefi bir öğretidir. Taoizm ile birçok özellikleri aynıdır. Ülkenin para birimi Vietnam Dong'udur. Dong dünyadaki en değersiz para birimlerinden biridir. Bugün 1 dolar 24.000 Vietnam Dong'una eşittir. Ülkenin resmi dili Vietnamcadır. Bunun yanında Fransızca ve İngilizce dilleri de konuşulmaktadır. Ülke Fransızlar tarafından öyle bir sömürülmüş ki modern Vietnamcayı dahi icat eden Fransız misyoner Alessandro'dur. Vietnam'da 3 nesil aynı çatı altında yaşadıkları görülmektedir. Evlenseler dahi aileleriyle birlikte yaşarlar. Onlar için aileye bağlılık çok önemlidir. Bu yüzden ülkede yalnız yaşamak ya da ayrı bir eve çıkmak biraz tuhaf karşılanabilir. Vietnam'da her evde bir sunak yetiştirilir. Bu sunaklar dini ritüellerde kullanılır. Sunak çevresinde tütsüler yakılarak dua edilir. Bu sayede atalarıyla iletişime geçtiklerine ve onlara saygı sundukları söylenmekte. Ayrıca bu sunakların onları koruduklarına inanılır. 80 yıldır dini inançları gereği saçlarını kesmeyen 92 yaşındaki Nguyen Van Trinh Vietnam'da yaşamakta. 5 metreye ulaşan saçlarını kestirirse öleceğine inanmaktadır. Dünyada öğretmenlere en çok saygıyı gösteren ülke Vietnam'dır. Hatta 20 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullarda şarkı söylenir, dans edilir, çiçek ve hediyeler ile öğretmenlerin evleri ziyaret edilir. Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Ho Chi Minh kutsal bir figürdür. Ho amca olarak da bilinen Cumhurbaşkanının naaşı ülkenin başkentinde mumyalanmış bir şekilde sergileniyor. Hatta birçok Vietnamlı için burası dini bir hac ibadeti sayılmakta. Brezilya'dan sonra dünyanın ikinci büyük kahve üreticisi Vietnam'dır. 1800'lü yıllarda Fransızlar tarafından getirilen kahve tohumları dağlık bölgelere ekilerek Vietnam'ın dünya pazarında yer almasına imkan sağlamıştır. Ülkenin büyük şehirlerinde ücretsiz Wi-Fi ağları mevcuttur. Bu nedenle Vietnam internet konusunda oldukça gelişmiştir. Vietnam'da yasal olarak içki içme yaş sınırlaması yoktur. Hangi yaşta olursanız olun alkol alabildiğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ülkede yıllık 3 milyar litre alkol tüketilmektedir. Ülkenin %40'ı aynı soyadı taşımakta. Bunun nedeni ise ülkeyi yöneten her hanedanlık bir önceki hanedanlığın kalıntılarını silmesi içindi. Hanedanlık dönemlerinde insanlar hanedanlıkların ismini kendi soy isimleri yapmaları mecburiydi. Vietnam'da her yıl 5 milyonun üzerinde köpek eti tüketilmekte. Onlar için köpek eti yemek uğur getirdiğine inanılmakta. Ülkede birçok yerde köpek eti sunan restoranlar, pazar yerlerinde köpek eti satan tezgahlar da bulunmakta. Bugün Çin'den sonra en fazla köpek eti tüketen ikinci ülkedir. Ülkede sigara tüketimi oldukça yaygındır. Halkın %42.3'ü sigara kullanmakta. Dünyadaki en korkunç 10 hapishaneden 3'ü Vietnam'da bulunur. Bu hapishanelerde 2 yıl kalan insanların psikolojisi bozulur. Birçoğu intihar ettiği gibi birçoğu da kendilerini Tanrı dahi ilan ettiği söylenmekte. Ülkede herkesin terlik giymesi oldukça popüler hale gelmiştir. Kauçuktan yapılan bu terlikler dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu içindir.
Vietnam'da pirinç şarabı en fazla tüketilen alkoldür. Bu şarap bitkilerin özünden ve hayvanların etlerinden yapılmaktadır. Bu hayvanların başında kobra, akrep ve kaplan etleri gelmekte. Ayrıca bu şarabın birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Ülkede ulaşım ihtiyacının %60'ını motosikletler karşılar. Vietnam'da 50 milyon civarında motosiklet bulunmakta. Bu sayı ülkedeki araba sayısının 20 katıdır. 1963 yılında birçok Budist keşişler yönetimi protesto etmek amacıyla meydanlarda kendilerini yaktılar. Bu durum kısa sürede bütün dünya kamuoyunun dikkatini çekmesine neden olmuştur. Aşk pazarı, ülkenin kuzeyinde yılda bir kez kurulan bu pazara dünyanın farklı ülkelerinden de insanlar katılmakta. İnsanlar kısmetlerinin açılması için uğradıkları bu pazar eş bulmaya da yaramakta. Ülkede üçgen hasır şapka kullanımı oldukça yaygındır. Bu şapkalar güneşten ve yağmurdan korunmak, su içmek ve alışveriş sepeti olarak da kullanılır. Ülkede okuryazarlık oranı %96.1 ve dünyanın en yüksek okula kayıt oranına sahiptir. Ülkenin hemen hemen her sokağında masaj salonları bulunur. Asya ülkelerinde olduğu gibi Vietnam'da da masaj salonları oldukça gelişmiştir. Masaj yaptırmak isterseniz $5 civarında bir fiyat ödemeniz gerekebilir. Bunun yanı sıra saçlarınızı kestirebilir ve kişisel bakımlarınızı da yaptırabilirsiniz. Vietnamlı kadınların birçoğu geleneksel elbiseler giyerler. Bu elbiseler uzun, yırtmaçlı ve tuniğe benzer. Adına ise Ao Dai denilir. Ülke Çin kültürüne çok yakın bir yaşam sürdürmekte. Bugün Vietnamlı kadınların bir kısmı Çinli erkeklerle evlendikleri söylenir. Bu ülkenin coğrafi konumuna bakacak olursak, ülkenin %46.96'sı ormanlık alan, %39.43'ü ise tarım arazisidir. Ülke ekonomisinin bir kısmı tarıma dayanmakta. Ülkede küresel tarım parlayan yıldız haline gelmiştir. Bugün dünyanın en büyük kaju ve karabiber üreticisi olan bu ülke, pirinç üretiminde ise liste başlarında gelmekte. Yetiştirdiği ürünler sayesinde dünya ihracatının %60'ını elinde tutmakta. 3000 kilometre kıyı şeridiyle Vietnam, ekonomisinin bir kısmını da balıkçılık ve su ürünlerinden sağlamakta. Vietnam hem tropik hem de ılıman bir iklime sahip. Ülkenin tamamı yıllık muson yağmurlarından etkilenir. Mayıs ve Eylül ayları arasında ise aşırı derece yağışlar almaktadır. Vietnam dünyanın en büyük 37. ekonomisi ve Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük elektrikli araç pazarına sahiptir. Dünyaca ünlü birçok markanın fabrikaları ucuz işçilik nedeniyle de Vietnam'da bulunur. Son Dong Mağarası, dünyanın en gizemli mağarası olarak da bilinir. 1991 yılında bir yerli tarafından keşfedilen bu mağara, devasa büyüklükte ve ürkütücüdür. Mağara içerisinde büyük ayak izleri ve tanımlanmayan tuhaf sesler gelmektedir. Bugün bu mağara turistlerin de uğrak noktası haline gelmiştir. Tarih boyunca birçok devletler tarafından sömürülen bu ülke, kendi içerisinde de bölünmeler yaşamıştır. En büyük savaşı ise Amerikan Savaşı olarak da bilinen bu savaş 21 yıl sürmüştür. Kuzey ve Güney Vietnam arasında çıkan krize o günün iki süper gücü olan Sovyetler ve Amerika'da müdahil olarak Sovyetler kuzeyi, Amerika ise Güney Vietnam'ı seçerek ülkeyi bir enkaz haline dönüştürmeyi başarmışlardı. Savaşın kazananı Kuzey Vietnam oldu ve 1976 yılında Güney Vietnam'la birleşerek tek devlet haline geldiler. Amerika ise bu savaşta 58.000 askerini kaybetmiştir. Kültürel zenginlikleri, geniş etnik kökenleri ve tarihsel yapıları sayesinde bu ülke gezilmeye değer. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz.